Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda şu anda piyasadaki en ucuz amiral gemisi Galaxy S25'i kutusundan çıkaracağız ve bu fiyatları almak mantıklı mı? Bunun hakkında konuşacağız. Bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Bendeki model 12 GB RAM, 128 GB'lık versiyonu, yani baz model diyebilirim. Şu anda güncel bir şekilde 46.000 bandında alabiliyoruz. 256 GB'lık modelde 48.000, yani 50.000 TL altı fiyatıyla 2024 versiyon amiral gemileri içinde en ucuz telefon. S25'i yaklaşık bir ay kullandım. Uzun kullanım testi gelecek. Bu sıfır olarak gelen ilk telefon diyebilirim. İlk olarak kutu tasarımına baktığımızda ilk hissiyat açısından premium bir kutuyla karşılaşıyoruz. Ön tarafta S24'ün yandan bir silüetine yer verilmiş. Galaxy S25 yazısı yan tarafta siyah bir şekilde önümüze çıkarken diğer tarafta da Samsung yazısını görüyoruz. Açıkçası ilk bakışta genel kutu tasarımıyla premium bir cihaz olduğunu hissettiriyor. Şimdi artık kutumuzu açalım. Olmadı. Evet. S25 karşımızda. Açıkçası silver rengi S24'e oranla biraz daha koyulaşmış diyebilirim. Apple'ın geçtiğimiz senelerde gördüğümüz uzay grisi rengine de benziyor. Hissiyat olarak da yine premium bir cihazla karşılaşıyoruz. Arka tarafta buzlu cam hissiyatı veren, parmak izi bırakan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Hissiyat olarak da çerçeveler bu kez biraz daha tok hissettiriyor. Açıkçası bu kaliteyi de arttıran detaylardan. Şimdi kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Evet, şuradan zarfımızı açtık. Kitapçıklar, garanti belgesi ve Type-C şarj kablosunu görüyoruz. Örgü bir kabloyla gelse daha iyi olurdu. Çünkü bu kablolar zamanla yıpranıyor. Şimdi telefonumuza geçelim. Evet, jelatinimizi çıkaralım. Ben susuyorum, sesi dinleyin. Şu jelatini de çıkaralım. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. 7.2 mm kalınlık, 162 gramlık ağırlığıyla özellikle tek elle uzun süreler kullandığımızda elimizi hiçbir şekilde yormuyor. Arka kapakta Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunan cam bir yapıyı görüyoruz. Kasa kalitesi olarak hissiyat anlamında premium hissini sonuna kadar veriyor. Burada ekranın her köşesine rahatlıkla erişebiliyoruz. Ekran kısmında 6.2 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme bu ekranda var. HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Piksel yoğunluğu gayet yeterli ve burada ekran kalitesi deneyim anlamında da üst seviye bir ekrandan bahsediyorum. 2600 nit maksimum parlaklıkta her türlü ortam için fazla yeterli. Ekran kalitesi deneyim anlamında S24 ile birebir aynı. Donanımda artık S25 ve S25 Plus'ta Exynos modeller yok. Tamamen Snapdragon 8 Elite ile geliyor. 8 Elite ile beraber performans anlamında şu anki fiyatlarını da düşünürsem en sağlam cihaz diyebilirim. 12 GB RAM, 128 ve 256 olarak iki farklı depolama ile geliyor. S25'te en büyük geliştirme donanım tarafında desem yanlış olmaz. Snapdragon 8 Elite önemli bir artı. Exynos 2400 oranla çok daha güçlü bir işlemciden bahsediyorum. 8 Elite ve Exynos 2400 arasında yaklaşık %60'lık bir performans farkından bahsediyorum. Uzun süre S24 kullanmış birisi olarak günlük kullanımda arayüzde, menüde bu farkı çok fazla hissedemeyeceğiz. Ama oyun tarafında render ve yapay zeka özelliklerini kullanırken aradaki performans farkı net şekilde ortaya çıkıyor. S25 tam olarak minik canavar diyebilirim. Yapay zeka tarafında Gemini baya gelişti ve Circle to Search'te müzik arama özelliği gibi yeni artılar var. Telefonun içinde yapay zeka özelliklerini nasıl kullanacağımızı anlatan ayrı bir rehber de var. Öğrenmesi çok kolay. Kamera tarafında donanımsal bir geliştirme yok. Buradaki geliştirme Snapdragon 8 Elite'in görüntü işleme kısmı ve Galaxy AI yani yapay zeka tarafı diyebilirim. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 10 megapiksellik f2.4 telefoto kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla 3x optik zoom yapabileceğiz. Ön tarafta da yıllardır değişmeyen 12 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Kamera tarafında bence gelişmesi gereken kısım video kısmıydı. Burada Snapdragon 8 Elite kameralar arasında geçiş yaparken uyumu arttırmış durumda. Yani ana kameradan ultra geniş açıya geçtiğimizde aradaki takılmalar artık yok. Çok daha pürüzsüz şekilde kameralar arasında geçiş yapabiliyoruz. Stabilizasyon, titreme
titreşimleri engelleme konusunda video anlamında S25 kesinlikle daha oturaklı olmuş. Profesyonel anlamda içerik üretimi için de kullanılabilecek konuma gelmiş durumda. S25'teki en büyük hayal kırıklığı batarya. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Açıkçası amiral gemisi cihazlar içinde iPhone 16 dışında 25 Watt hızlı şarj seviyesinde kalan artık başka bir telefon yok. Yazılımda Android 15 ve One UI 7.0'ı görüyoruz. One UI 7 özellikle S25 serisine bir seviye daha arttırmış durumda. Arayüz akıcılığı uygulamalar arasında geçerken oldukça tepkisel, çok hızlı bir deneyim alıyoruz. 8 Elite'de One UI 7 birleşince telefon adeta uçuyor. Yani performansla yazılım tam olarak optimize diyebilirim. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği ve ses kalitesi anlamında iki hoparlör dengeli, boyutuna oranla oldukça tatmin edici olduğunu söyleyeyim. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Nano SIM ve eSIM olarak çift SIM desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım S25'i şu anki fiyatları almak mantıklı mı? Bunun hakkında konuşalım. Şu anda 46.000 bandında güncel amiral gemileri içinde Snapdragon 8 Elite, kameranın video tarafı ve genel özellikleri düşündüğümde tek elle kullanımı kolay 6.2 inçlik ekranıyla beraber bu fiyatlarda alınabilecek en mantıklı cihazlardan. Açıkçası genel dengesiyle şu anki fiyatlarını düşündüğümde S25 rahatlıkla alınabilir. Bu cihazın ilk incelemesinde söylediğim gibi fiyatlar aynen 50.000 TL'nin altına geldi. Peki buradan da fiyatlar düşer mi derseniz, ben fiyatların buradan daha da alta ineceğini düşünmüyorum. Çünkü özellikle Euro çok yükseldi. O yüzden S25 için bu fiyatlar gayet ideal diyebilirim. Yeni gelen S25'i de sizlerle beraber kutusundan çıkardık. S25'in uzun kullanım testi de kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutma. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? S25 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.